Merhaba arkadaşlar, 2025 ve 2025'in yeni videosundan herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla beraberiz. Bugün yeni bir içerikle beraberiz. Araç farı nasıl parlatılır onu birlikte yapacağız. Şu üzerindeki gördüğümüz gibi bayağı bir böyle matlaşmış, eskimiş, solmuş. Bu eski hali, bu da yeni hali, bu da yapılmış hali. Şöyle gördüğümüz gibi sıfır gibi. Yani neredeyse sıfır gibi. Şimdi bunu beraber yapacağız. Nasıl yapacağız, ne kullanacağız birlikte göreceğiz. Kullandığım malzemeler burada. Önce 1200'lük zımparadan başlıyoruz. Bol suyla. Sonra 1500'lük zımpara. Ve son olarak 2000 zımparayla zımparalama işini bitiriyoruz. Sonra zımparalama işini bitirdikten sonra burada parlatıcı pasta cilalar var. Bunları kullanıyoruz. Önce şöyle bir cila kullanıyoruz. Sonra böyle bir cila kullanıyoruz. Zaten bunlar sanırım Türkiye'den gelmiş. Son olarak da en son final olarak şu en ince pasta cilamızı kullanıyoruz. Burada iki çeşitli şeyler var. Önce kalın, sonra ince singeri kullanıyoruz cila atmak için. İsterseniz şunları da kullanabilirsiniz. Ama ben bunu elimle sürttüğüm için şöyle elimle sürtüyorum bol suyla. İsterseniz şu tür zımparalama makinesine takıp da kullanabilirsiniz. İlk önce tabii ki şu kenarına bant çekiyoruz. Çünkü kullanacağımız zımpara bu arabanın kaportasına, boyasına falan zarar vermemiz için önce şurayı güzel bir bantlıyoruz. Şimdi ilk iş olarak şöyle bol suyla ıslattıktan sonra bunu iyice bir zımparalıyoruz arkadaşlar. Önce 1200 numarayla şöyle. Önce 1200'lük zımparayla bunu güzelce zımparalıyoruz. Burada muhtemelen videoyu durduracağım. Çünkü tek elle video yapıp bunu yapmak aynı anda zor. Önce bunu 10 dakika, 15 dakika bir zımparalayacağız. Evet, 1200'lük zımparayla yaklaşık bir 10 dakika falan, 10-15 dakika zımparaladıktan sonra şimdi 1500 numara zımpara ile zımparalama işlemine devam ediyoruz. Evet, ikinci zımparalamamızın sonucunda buraya geldik. Şimdi üçüncü zımparama olan 2000 numaralık yani 2000'lik zımpara ile zımparalama işine devam ediyoruz. Son aşamada bu zımparalama son aşaması 2000'lik. Şimdiden şöyle bayağı bir fark oldu. Zaten üstüne daha cila falan atacağız. Bu çok daha farklı olacak. Şimdi 2000'lik zımpara ile zımparalama işine devam ediyorum. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, hani bu elinde zımparalama makinesi olan falan varsa, tabancası, onunla da yapabilirsiniz. Ama bu yöntemi herkesin yapabileceği bir şey. Yani herkes bunu eliyle bu şekilde yapabilir. Herkeste zımparalama makinesi olmayabilir. İstesem şunları da kullanabilirdim ama ben elle yapmayı tercih ettim. Şöyle bunu herkes eliyle böyle yapabilir. Burada bol su kullanın arkadaşlar. Suya batırıp
böyle. Zımparalama işini bitirdikten sonra şöyle kuru peçeteyle bunu güzelce kuruluyoruz. Şöyle zımparalama işini bitirmiş olduk böylelikle. Şimdi şöyle bir cila ile cilalama işlemine başlayacağız. Şu şekilde. Önce biraz evet. Bu yeterli olacaktır. Şöyle biraz daha şuraya koyabiliriz. Biraz fazla bile oldu. Şimdi bunu şöyle elimizle yedirdikten sonra komple şöyle önce elimizle şöyle her tarafa yedirdikten sonra evet şöyle elimizle yedirdikten sonra zımparalama makinasıyla bunu yedireceğiz. Evet, bu şekilde bunu iyice yedirdikten sonra bu işlemi devam ediyoruz. Komple üstündeki cila bitene kadar. Evet. İlk cila sonrası bu şekilde. Şimdi şu ucundaki şu singeri değiştireceğiz. Bu singeri çıkartıp şöyle daha ince bir singer yerleştirdikten sonra şöyle daha ince bir singer yerleştirdikten sonra ikinci numarada şu şekilde bir cila kullanıyoruz. Şöyle numarası falan üstünde yazıyor. Bundan da biraz fazla olmayacak şekilde sıkıyoruz. Şu yeterli olacaktır. Bu yeterli olacaktır. Şimdi sonra İkinci cilamayı da yaptıktan sonra durum bu şekilde. Şimdiden zaten yeni gibi oldu. Bunu hani yapsak da olur, hani yapmasak da olur. Ama bizim elimizde var, şöyle kullanıyoruz. Yani normalde yapmasak da olur. Zaten bu da sanırım Türkiye'den gelmiş. Şöyle şurada
şöyle gördüğümüz gibi zaten Made in Türkiye yazıyor. Bunu da koyduktan sonra şöyle önce elimizle yediriyoruz. Evet. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Evet, bu şekilde arkadaşlar işlem bitmiş durumda. Citroen C4 2 aracın farını böyle yeni gibi parlattık. Bu işi ben böyle internetten öğrenmedim. Kayınpederim bu işi yapıyor. Kendisi kaportacı. Bu işte profesyonel. Ben direkt kendisinden öğrendim bu işi. Ben profesyonel değilim. Hani amatör olarak bu işi yaptım. Kendisi gösterdi. Ama işlem burada böyle gördüğünüz gibi sıfır gibi oldu farlar. Hani bunu siz de böyle yapabilirsiniz. Basit bir işlem aslında. Çok zor değil. Sadece zımparalanın numarasını, sıralamasını dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, henüz değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.